O ki kutsal toprakların aslanı Selahaddin Eyyubi. 180 saniyede Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi 1137 veya 1138 yılında bugünkü Irak'taki Tikrit'te tanınmış bir Kürt ailede dünyaya geldi. Selahaddin Eyyubi genel kanaate göre bir Kürttür. Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp adındaki Kürt bir komutandır. Selahaddin doğduktan sonra babası Necmettin Eyüp ailesini de alarak Halep'e göçmüştür. Burada Kuzey Suriye'nin Türk valisi İmadüddin Zengin'in hizmetine girmiştir. İmadüddin Zengin'in babası Necmettin Eyüp'ü vali olarak atadığı Baalbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmedi ancak iyi bir eğitim almayı başardı. Askeri dersler gibi dini derslere de meraklı olan Selahaddin aynı zamanda sanatla ve bilimle de uğraştı. 26 yaşındayken Selahaddin'in askeri hayatı bu noktada amcası Esüddin Şirkuh'un hizmetine girmesiyle başladı. Bundan sonra 1. Mısır Seferi'nde yer alan Selahaddin askeri anlamda ilk maharetini göstermiş olur. Ardından 2. Mısır Seferi'ne de katılan Selahaddin ilk seferde olduğu gibi bu seferinin de olumsuz sonuçlanmasıyla Suriye'ye geri döner. Daha sonra Selahaddin Halep ve Edessa'nın bağımsız valisi Nurettin Mahmud Zengi için Mısır'ın valiliğini akrabasından devralır. 1171'de ise Mısır'daki Şii Fatih halifeliğine son verir ve böylece Mısır'ın tek yöneticisi durumuna gelmiş olur. Bu olay Mısır'da bağımsız bir Eyyubi hanedanlığının doğuşunu sağlamakla birlikte Müslümanların Haçlılara karşı olan birleşmesinde de tarihi dönemeçlerden biri olduğu varsayılır. Mısır sultanı olduktan sonra Selahaddin, Nurettin'in Suriye'deki üstünlüğünü 1174'te Şam'a ele geçirmesiyle tekrar eder. Bu sırada Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü almak üzere hazırlıklar yapmaktadır. Fakat bu hazırlıkları haber alan Cüzamlı Kral olarak bilinen Kudüs Kralı 4. Baldwin, Selahaddin'i hazırlıksız yakalayarak ordusunu yok eder. Selahaddin ise bu beklenmedik saldırı karşısında geri çekilmek zorunda kalır ve Montizart Muharebesi olarak adı geçen bu savaşı 4. Baldwin kazanmış olur. 1185 yılının Mart ayında ise Kudüs Kralı 4. Baldwin cüzzam hastalığından dolayı 24 yaşında ölür. 4. Baldwin'in ölümü krallığını zayıflatır ve bu da Selahaddin'in saldırılarını sıklaştırmasına yol açar. Sonrasında Selahaddin Eyyubi Hıttin Muharebesi'nde Kudüs ordusuna ağır bir darbe vurarak büyük bir zafer kazanmıştır. Haçlıların bu savaşta verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığı'nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. 20 Eylül 1187'de ise Kudüs kuşatması başladı. 12 gün süren kuşatmanın ardından İbelilini bağlayan Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'ye teslim etti. Yaşanan olayların ardından Avrupalı Hristiyanlar aralarında İngiltere, Fransa ve Kutsal Roma krallıklarının da bulunduğu yeni bir Haçlı seferi düzenlemeye başladılar. Sefer İngiliz Kralı 1. Richard, Fransa Kralı 2. Philip ve Alman İmparatoru Frederick Barbarossa tarafından 3 ayrı kol halinde geliştirildi ve Mayıs 1189'da başladı. Selahaddin'in orduları 7 Eylül 1191'de Arsu Muharebesi'nde İngiltere Kralı Richard'ın ordusuyla çatışmaya girdi ve Selahaddin ağır kayıplar verip geri çekilmek zorunda kaldı. Bu çatışmalar devam etse de sonunda Richard ve Selahaddin anlaşmaya karar vermiş ve Kudüs Müslümanlarda kalmıştır. Selahaddin Eyyubi bu antlaşmadan kısa bir süre sonra başkent Şam'a çekildiği ve 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da öldüğü bilinmektedir ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.